Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Night Online videosunda daha karşınızdayım. Daha önce Knight'tan Shard ve Raptor yapmıştım. Kanalın bu seviyeye gelmesine en çok yardımı olan videolar bunlar. Çok yoğun ilgi ve istek oldu. O yüzden tekrar Knight'tayız. Assassin ve Warrior'lardan sonra Archer'ları da sevindirmek istedim. Iron Bow çirkin bir kabile yayı olduğu için, Crossbow'lar her film ya da oyunda bulunabilecek silahlar olduğu için ve siz değerli izleyicilerin yoğun talebi olduğu için tercihimi Eagle's Eye'dan yana kullandım. Eagle's Eye bildiğiniz gibi bir unique item ve elementsel hasarının yanında kılıç savunması, güç, can ve mana bonusu, ateş ve buza direnç gibi ekstra özellikler veriyor. Görünüşünde yarasa ya da ejderha kanadı esintileri mevcut. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan yapılışına geçelim. İşe çizim programında Eagle's Eye'ı çizerek başladım. Denemek isteyenler için videonun altına link bıraktım. Ücretsiz olarak indirip çıkartabilirsiniz. Toplam 9 sayfa şemam var. Çıktılarımı alıp boşlukları kestim. Sayfaları birbirine yapıştırdım ve genel çizimi elde ettim. Bu projede bu dolap kapağını kullandım. Merak etmeyin, evdeki camı çerçeveyi item'a dönüştürmüyorum. Atılacaktı, atılmasını engelledim ve kullandım. Menteşelerini söktüm. Kopya kağıdını çizimi geçirmesi için tahtın dışındaki cilayı aldım. Kaplamayı sökmeme gerek yoktu. Çizimi sabitledim ve kopya kağıdıyla tahtaya aktardım. Çizimi dekupaj testereyle kestim. İlk görüntümüz bu şekilde. Çevresini 80'lik zımpara ile düzelttim. Tutma yerinin yanlarındaki kısımları kalınlaştırmam gerekti. Bu parçaları 8 mm MDF'den sağladım. Kestim ve bolca tutkal uygulayarak yerlerine yapıştırdım. Yüzey alanı dağılımı geniş olduğu için parçanın üzerine büyük ve düz bir tahta plaka koydum ve plakanın üzerine ağırlık yerleştirdim. Kurduktan sonra bu kısımların da çevresini düzelttim. Hemen sapın başladığı yerden geriye doğru eğim vereceğim. Bu hizaları çizgi çekerek belirledim. İncelecek kısmın kalınlığına ortadan çizgi çektim. Bu iki çizgiyi birleştirdiğimde amacıma ulaşmış olacağım. Iskarpela ile hızlı başladığım talaş kaldırma işlemine zımparayla devam ettim ve bir süre sonra istediğim eğimi yakaladım. Bunu her taraf için yaptım. Sapın ölçülerini aldım. Bir meyve kasası plakasının üzerine çizdim. Üşenmesem direkt çizimden aktarırdım. Belki de daha kolay olurdu. Parçaları kestim ve yerlerine yapıştırdım. Sonra zımparaladım ve köşelerine eğim verdim. Sapımız tamamdır. Eagle's Eye'ın normalde teli yok ancak ben yapmaya karar vermiştim. Bu yüzden yayın iki ucuna yuva açtım.
Önce yüzlük, sonra 120'lik zımpara ile yüzeyi iyice düzelttim ve tozdan arındırdım. Boyadan önce 2 kat astar uyguladım. Astardan kalan pütürleri ıslak zımparalayarak aldım. Boya işlemi biraz karışık. Zemin rengi olarak patlıcan moru kullandım ve tüm yüzeyi kapattım. Item'ın üzerindeki desenleri elde etmek için fuşya rengi kullandım. Köşelerdeki gölgeleri siyah boyayla elde ettim. Ve en üst katmanda bulunan altın sarısı şeritler için altın yaldız kullandım. Şerit olacak yerleri maskeleme bantıyla kapattım. Altın yaldız boya tabancasıyla biraz transparan uygulandığından fırçayla uygulamayı tercih ettim. Tüm şeritleri boyadım. Boyası akmış yerleri dert etmeyin, onları sonradan düzelteceğim. Madem amatör bir okçuyum, sapa nişangah koyma fikri gayet mantıklı bir fikir gibi geldi. Bunun için kanca vida kullandım. Sapa yuva açtım, yerine yerleştirdim ve kancanın üst yarısını kestim. Bu işlemden sonra artık sapı da boyayabilirim. Oyun içinde sap siyah değil, ancak herhangi başka renk yerine siyahı tercih etmeden yapamadım. Koruyucu olarak 2 kat mat vernik uyguladım. Sıra tele geldi. Tel için paça ve yaka lastiği kullandım. Don lastiği olarak da bilinir. Uygun gerilmeyi yakalayana kadar uzunluk ayarı yaptım. Daha sonra siyah boyadım. Çift düğüm atarak yuvalara bağladım. Fazlalık kısmı kesmek yerine tele sardım ve yapıştırdım. Normalde projede oklar yok, ancak yayı denemeden yapamazdım. Bunun için balon çubuğu satın aldım. Tanesi 31-32 cm olduğu için 2 tane çubuğu birleştirerek bir ok elde ettim. Ve Eagle's Eye hazır. Çalışmalarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak, abone olarak ve videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Lütfen iyi kötü yorumlarınızı esirgemeyin ve gelecek videolar için fikirlerinizi benimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.